Las Vegas'ın çölün ortasında susuz kalmasını engelleyen şey ne sanıyorsunuz? Barajlar mı? Kanallar mı? Tabii ki hayır. Gölün 180 metre altında kimsenin göremediği bir tünel. 7 yıl kazdılar. 817 milyon dolar harcadılar. Bir işçi orada öldü. Ve o tünel bittiğinde şehre giren su miktarı hiç değişmedi. Tek damla bile. Ben ilk duyduğumda bunu tam bir israf sandım, yalan yok. Sonra tek bir sayıyı öğrendim ve fikrim tamamen değişti. Las Vegas çölün ortasında yılda ortalama 10 santim yağmur alıyor. İçtiği suyun %90'ı tek bir yerden geliyor, Lake Mead. 1971'de şehir buradan su çekmeye başladığında burada 126 bin insan yaşıyordu. Bugün 2,4 milyon insan yaşıyor ve yılda 40 milyon turist geliyor. Göl ise 2000'den beri yaklaşık 52 metre düştü. 20 katlı bir bina. Kayalardaki o beyaz bant suyun eskiden nerede olduğunun izi. Kireç tabakası. Bu bir kirlilik değil. Bu bir mezar taşı. Şimdi mekanizmayı anlayın. Çünkü her şey buna bağlı. Las Vegas gölden suyu 2 borudan çekiyordu. İkisi de gölün yamacına belli bir yüksekliğe monte edilmişti. Bir bardağa 2 pipet daldırdığınızı düşünün. Biri diğerinden biraz daha kısa. Su seviyesi düşerse ne olur? Önce uzun pipet havada kalır. Sonra kısası. Ve göl her yıl düşüyordu. Yani Las Vegas'ın karşısındaki soru şuydu. Gölde hala trilyonlarca litre su varken sırf pipetlerimiz kısa diye susuz mu kalacağız? Cevapları hayırdı ve verdikleri cevap bu videonun tamamını açıklıyor. Videonun başında bahsettiğim sayı şu: 895. 895 fit Lake Mead'in Deadpool seviyesi, yani ölü havuz. Bu seviyenin altında Hoover Barajı'ndan aşağıya hiç su geçmiyor. Tribünler duruyor. Kaliforniya'ya, Arizona'ya, Meksika'ya bir damla gitmiyor. Las Vegas'ın kazdığı yeni girişin kotası ise 860. Deadpool'un 35 fit altında. Şimdi bunun ne demek olduğunu düşünün. Göl teknik olarak öldüğü gün, nehrin bittiği, barajın durduğu, 40 milyon insanın suyunun kesildiği gün Las Vegas hala su içmeye devam edecek. Ve o gün bu sistemde su çekebilen tek yer Las Vegas olacak. Çünkü bu tünel su almak için kazılmadı. Sıranın en önüne geçmek için kazıldı. Bence bu bir mühendislik hamlesinden çok bir hayatta kalma hamlesiydi. Ve nasıl yaptıkları, neden yaptıklarından bile daha çılgın. Bu arada bu tarz hikayeleri her çarşamba anlatıyorum. Dev projelerin arkasındaki kararı, betonu değil, o betonu dökme kararını. İlgini çekiyorsa lütfen abone ol. Şimdi devam edelim. Çünkü asıl kısım şimdi başlıyor. Önce bir kuyu kazdılar. 180 metre. 55 katlı bir binanın yüksekliği. Ama aşağı doğru. Sonra Almanya'da özel üretilen bir tünel açma makinesi parça parça bu kuyudan aşağı indirildi ve yerin altında monte edildi. 1500 ton, 25 milyon dolar. Ve sonra sorun başladı. 1 Temmuz 2010'da makinenin başlangıç tüneli kazılırken ekip bir fay hattına çarptı. Ve o fay gölle bağlantılıydı. Su ve çamur içeri doldu. 5 gün içinde koca çalışma alanı doldu taştı. Ekipmanlar gömüldü. Haftalarca fayı tıkamaya çalıştılar. Tekrar su bastı ve bir kez daha. Sonunda pes ettiler. Kazdıkları tüneli terk ettiler. Betonla kapattılar. Ve aynı kuyudan 20 derece farklı bir açıyla sıfırdan yeni bir tünel kazmaya başladılar. Bu tek karar projeye 39,5 milyon dolar ve 593 gün ekledi. Ama asıl mesele derinlik değildi, basınçtı. Tünel gölün altından geçiyordu. Üstünde yaklaşık 15 trilyon litre su vardı. Makine 17 bara dayanacak şekilde imal edilmişti.
Kazı sırasında karşılaştıkları gerçek basınç 15 bar. Bu rakamı bir yere oturtayım. O tarihe kadar bir tünel makinesinin karşılaştığı en yüksek basınç İsveç'teki Hallandsås tünelinde ölçülen 11 bardı. Las Vegas o rekoru kırdı ve kimse kutlamadı. Çünkü rekor kırmaya çalışmıyorlardı. Hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Aşağıda şartlar şöyleydi. Dakikada 5600 litre su sızıyordu. Standart bir küveti 2 saniyede doldurabilecek hızda. Sızan su o kadar kireçliydi ki tünel duvarlarında sarkıtlar oluşmaya başlamıştı. Ve yer altındaki volkanik yapılar suyu ısıtıyordu. İnsanlar orada tavandan sürekli su damlarken çalıştı. 11 Haziran 2012, gölün 180 metre altında 12 kişilik bir ekip tünel duvarını oluşturan beton halkaları monte ediyordu. O gün 134. halkayı bitirmişlerdi. Toplamda 2600 halka döşenecekti. 135. halkaya başladılar. 6 parçadan biri yerinden oynadı. Arkasındaki basınçlı haç boşaldı. Thomas Albert Turner 44 yaşında, Henderson'da yaşıyordu. Evli, 2 çocuk babası. Kardeşi de aynı projede çalışıyordu. Başına aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma şirketi kusurlu bulmadı. Çünkü benzer projelerde bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Kimse öngöremezdi. Bence bu mühendislik hikayelerinin en dürüst kısmı ve genelde atlanır. Bu yapılar sadece parayla ve hesapla yükselmiyor. Eylül 2015, 7 yıl sonra. Gölün dibindeki giriş yapısı 30 metrelik bir beton kule, 1200 kamyon betonla yerine sabitlenmiş bir küvet giderine benziyordu. Ve o giderin bir tıpası vardı. Yaklaşık 8,6 tonluk paslanmaz çelik bir küre. Tüneli suyla doldurdular. 2 hafta boyunca basıncın eşitlenmesini beklediler. Basınç eşitlenince o dev çelik küre yüzmeye başladı. Yüzeydeki bir vinç onu yukarı çekti. Tıpa çekildi. Las Vegas artık gölün en dibinden su içiyordu. Ama bir sorun daha vardı. Ve bence bu tüm hikayenin en komik ayrıntısı. Tünelin içinden 2 kimyasal boru geçiyor. Birinde amonyak, diğerinde klor. İkisi girişin ağzında karışıp kloramin oluşturuyor. Peki sebebi ne? Midye. Kuakka midyesi. Lake mide bulaşmış istilacı bir tür. Larvaları boruların içine yerleşip tıkıyor. Yani şunu yaptılar. Dünyanın en zor tünelini kazdılar. 15 bar basınçla savaştılar. Bir adam hayatını kaybetti. 7 yıl, 817 milyon dolar. Ve sonra bir midye gelip bütün bunu tıkayabiliyor. O yüzden borunun ağzına sonsuza kadar sürekli kimyasal pompalamak zorundalar. Doğa hiçbir zaman tam olarak teslim olmuyor. Şimdi çoğu insanın yanlış bildiği şeye geliyoruz. Las Vegas suyu israf ediyor cümlesini duymuşsunuzdur. Çeşmeler, havuzlar, kumarhaneler. Yanlış. Colorado Nehri 1922'de 7 eyalet arasında paylaşıldığında Clark County'de 10.000 insan bile yoktu. Bu yüzden Nevada en küçük payı aldı. Yılda 300.000 akrefit. 7 eyaletin en azı. Peki Las Vegas o payla 2,4 milyon insanı ve 40 milyon turisti nasıl idare ediyor? Çünkü kapalı bir döngü kurdular. Las Vegas'ta bir gidere giden her damla, duş, lavabo, tuvalet, bulaşık toplanıyor, arıtılıyor ve Las Vegas Wash denen 20 kilometrelik yapay bir dereyle Lake Mead'e geri gönderiliyor. Günde 750 milyon litre. Ve federal sistem bunu sayıyor. Göle geri verdiğin her galon için bir galon daha çekebiliyorsun. Sonuç içmekan suyunun yaklaşık %99'u geri dönüyor. Bunun anlamını kaçırmayın. Strip'teki her otelde her duşu aynı anda açsanız Las Vegas'ın Colorado nehrinden tükettiği su miktarı değişmez. Çünkü hepsi geri döner. Strip'in bölgenin tüm su tüketimindeki payı yaklaşık %5. Peki suyu asıl ne tüketiyor?
Geri dönmeyen tek şey dışarıya dökülen su. Çim, bahçe sulaması. Bu yüzden Las Vegas'ın gerçek savaşı kumarhanelere karşı değil, çime karşı. Şehir yıllardır işlevsiz çim sökme kampanyası yürütüyor ve dekoratif çimi resmen yasakladı. Bence tüm hikayenin en öğretici kısmı bu. Las Vegas'ın çözdüğü problem su bulmak değildi, suyu kaybetmemekti. Şimdi bugüne gelelim. Bu videoyu çektiğim gün Temmuz 2026. Amerikan Su İşleri İdaresi'nin resmi verisine göre Lake Mead Haziran sonunda 1044 fit kotasındaydı. Tüm zamanların rekoru 2022 Temmuz'unda ölçülen 1041 fit. Yani göl şu anda tarihin en düşük seviyesinin yaklaşık 1 metre üstünde. Sadece Haziran ayında 1,6 metre düştü ve Temmuz her yıl düşüşün en sert olduğu ay. Federal projeksiyonlar önümüzdeki 2 yıl boyunca ard arda rekor kırılacağını söylüyor. Şunu ne söyleyeyim, göl yarın ölmüyor. Deadpool hala 150 fit aşağıda. Ama 2002'de kötümser senaryo denen şey bugün grafiğin üzerinde duruyor. Ve şimdi ne düşündüğümü söyleyeceğim. Bu proje bir zafer olarak anlatılıyor. Ben tam olarak öyle görmüyorum. Las Vegas müthiş bir şey yaptı. Ama problemi çözmedi. Colorado Nehri hala kuruyor. Fark şu ki Las Vegas herkes birlikte batarken kendi kurtarma butonunu önceden yaptırdı. Bence bu bir mühendislik hikayesinden çok bir öngörü hikayesi. Ve öngörü bu projedeki en pahalı şey değildi. En ucuz şeydi. Kazmaya 2002'de karar verdiler. Bugün kazmaya kalksalardı maliyet kat kat fazla olurdu. Ve muhtemelen yetişmezdi. Herkes suyun biteceğini biliyordu. Sadece bir şehir buna göre davrandı. Las Vegas'ın çözdüğü şey suyu kaybetmemekti. Kendi botunu yaptı. Peki aynı nehirden içen ama bu kadar erken davranmayan bir yer ne yaptı? Haftaya çarşamba Kaliforniya. Amerika'nın en zengin eyaleti ve suyunu kaybediyor. Sebebi kuraklık değil ya da sadece kuraklık değil. Görüşmek üzere.